Keskin Keyifler kanalına hoş geldiniz. Ben Adnan. Bugün yine güzel bir tıraş, keyifli bir sohbetle beraber olacağız. Bugünkü tıraşımızda farklı ürünler kullanacağız biraz. Daha önce kullanmadığımız, yani en azından videoda kullanmadığımız ve hiç kullanmadığımız ürünlerin bir karışımı olacak bugünkü ürünlerimiz. Kendimce ben bir tema belirlemek istedim bunun üzerine. Şöyle ben bugün, yani ben daha önce sitesinde gördüğümde Extra Shaving'de şöyle Dorco PL602 adında plastik bir ürün görmüştüm. Ve yani Wilkinson Sword'a göre yapısı daha çok bizim o bildiğimiz alüminyum veya çelik aletlerin yapısına benziyordu görüntü olarak. Hoşuma gitti benim. Uygun fiyatlıydı da aynı zamanda. 200 TL'lik bir alet kendisi. Şöyle bakacak olursanız. İçinde de 2 tane jileti var. Aleti açacağım ben. Öncelikle. Şöyle size göstermek için. Şöyle alt kısmında şöyle şuradan çekip tuttuğumuzda muhtemelen açılacak gibi bir görüntüsü mevcut. Açılmadı. Bakalım. Şu sivri bir şeyle. Ben aleti açıp hemen geliyorum. Evet, aleti açıp geldim. Uğraşmak istemedim. Dışarıdan şöyle kesici bir alet aldım. Onunla kendisini açtım. Evet, alette şöyle bakacak olursak şu şekilde. Ben bu netleme işini pek beceremiyorum ama şöyle alet görüntü itibariyle bildiğimiz böyle çift taraflı aletlere daha çok benziyor. Yani yapısı Wilkinson klasik gibi değil, plastik. Ağırlık olarak daha hafif. İçinde herhangi bir metal yok. Bakalım nasıl bir bize kullanım sunacak. İki parça bir alet. Şöyle ortadan dönüyor. Şu şekilde. Kafa çıkıyor. Kafanın vida yapısı var. Şurası da plastik. Kendisi. Sağında solunda herhangi bir çentik yok, progres gibi. Yani direkt oturtuyorsunuz diye düşünüyorum ben. Çünkü zaten ayarlı da bir alet değil. Evet. Bugün bu aletin yanında şöyle iki tane Dorco'ya ait jilet çıktı. Yanında iki tane jiletle geliyor ama biz bugün bunları kullanmayacağız. Bir önceki tıraşımızda ya da ondan önceki tıraşımızda bahsetmiştik. Yeni bir aleti biraz konfor alanımızın içine alıyoruz. O yüzden bildiğimiz bir jiletle gidelim istiyorum ben. Jilet Silver Bro. Şöyle içinden çıkardım bir tane. Bunu kullanacağız. Şöyle yanına koyalım. Kutuyu da yan tarafa alalım. Kullanacağımız, ya bu aletle ilgili biraz bilgi vereyim ben size. Şöyle yine deftere yan tarafa yazdım. Orada alet iki parça görüyorsunuz. Ağırlığı 20 gram bu aletin. Şu an şöyle. Aletle ilgili söyleyebileceğim başka bir şey. 10 santim uzunluğu varmış toplam uzunluğu aletin. Ve şu sap kısmının genişliği 1,2 santim yazıyor. Aletin sap tutuşu gayet iyi. Tırtıklar ve dokusu aleti asla elinizden kaydırmaz diye düşünüyorum ben. Yani 20 gramlık bir aletin şu an için ben denge noktasını, yani şey yapamadım ama biraz tıraş esnasında tespit ederiz denge noktasını diye düşünüyorum. Madem açtık, şöyle içine jileti de takalım hızlı hızlı. Aletle ilgili söyleyemeyeceğim. Aldığım site söyledik artık, Extra Shaving. Oradan aynı sitede Wilkinson Sword Classic de 200 TL. Yani bu aletleri birbirleriyle kıyaslayabiliriz. Aynı fiyat. Tabii ki farklı sitelerde farklıdır fiyatları ama güncel durumları bu aletlerin aynı, satıcıda aynı. İkisi de plastik aletler. Evet, şöyle şimdi kafayı takmaya çalışıyoruz. Evet, bir de üst tarafa takalım. Evet, şöyle hafif hizalayarak devam ederseniz kafa oturuyor gibi duruyor. Bakalım jilet tutuşu.
Şöyle iyice bir kontrol edelim. Hafif bir yamukluk mevcut mu diye. Yok değil, alet de güzel bir şekilde oturdu. Yanlardan jilet çıkmıyor. Şöyle. Wilkinson'dan bahsettik. Fiyatları aynı dedik. Şöyle alet jileti düz tutuyor. Ama şuradan çok azıcık daha fazla sanki bu tarafa göre. Ama bu bizim için bir sorun oluşturur mu? Sanmıyorum. Bakalım. Tıraşımıza başlayacağız. Böyle hafiften Wilkinson Sword'la kıyaslarız. Eğer A2 aletin vs videosunu çekmemizi istiyorsanız onu da yorumlara yazarsınız. O şekilde 200 liralık bir aletin üzerine şöyle İhsan Amen'e ait 375 liralık bir sentetik fırça kullanacağız. Bununla ben daha önce bir kere yüzde köpürtme yaptım. Omurgalı bir fırça değil. Çok yumuşak bir yapısı var. O kadar ama tam kullanımını bugün deneyimleyeceğiz. 375 lira güncel fiyatı. Güncel fiyatı yine 45 TL olan Darby Okyanus esintisi. Onu kullanacağız. Güncel fiyatı yine 150 TL olan İhsan Amen Muazzam. Bugün böyle biraz ekonomik ürünler odaklı tıraşımıza gitmek istedim ben. Neden? Çünkü biz zaten ekonomik tıraşa başlarken bizi cezbeden, yani özellikle beni, çoğu arkadaşımızın da yani mesela daha tıraşını daha ekonomik haline getirmek isteyip geleneksel tıraşa bağlanan, sonra bu hobinin derinliklerine inip paralar harcayan bir sürü insan var. Yani şu demek, yani geleneksel tıraşta siz çok ucuz ürünlerle de keyifli tıraşlar olabiliyorsunuz. Yani ekonomik hesaplı ürünlerle de, yani yüksek fiyatlı ürünlerle de, pahalı ürünlerle de güzel tıraşlar olabiliyorsunuz. Yani bu bizi birazcık ekonomik tıraşta cezbeden taraf. Yani bugün güzel böyle bilinen bir markayla tıraş olup yarın daha ucuz, daha hesaplı bir markayla tıraş olmak bizi cezbediyor diyebilirim. Çöplerimi de bir yandan atıyorum. Yani ekonomik tıraş bir tarzdır. Hatta şöyle söyleyeyim ben size. Biliyorsunuz Çağatay var. Bizim ekonomik tıraş kanalı. O da genelde ekonomik ürünler üzerine daha çok videolarını çekiyor. Tabii ki geleneksel tıraş videoları da çekiyor. Ama ekonomik tıraş kanalında tıraşın geleneksel olan tarafı da, geleneksel olmayıp ekonomik olan tarafı da, bütün tarafları mevcut. Güzel videoları var. Bazen makine videoları çekiyor. Ben keyif alıyorum Çağatay'ın videolarından. Eğer videoyu izleyip bilmeyeniniz varsa, Çağatay yakın zamanda 2000 abone olacak. Onun kanalına da gidebilirsiniz. Muhtemelen bu videonun isminin yanında kanalını etiketlemişimdir ben. Ona da bir bakın diyorum. Yani videoları beğenirseniz takip edin. Çağatay'ı da kısa zamanda hep beraber 2000 yapalım. Tabii bu videoyu izleyip bu kanala abone olmayan arkadaşlar da var. Eğer videoları seviyorsanız kanala abone olmanızı istiyorum ben de. Çünkü bir önceki videonun izleyenlerinin %46'sı bu kanala abone değilmiş arkadaşlar. Yani bir bakın, eğer abone olmak isterseniz hem benim kanalıma hem de Çağatay'ın kanalına bu videoda abone olursanız bizi mutlu edersiniz diyorum. Evet. Başka tanıtacağımız bir şey var mı? Aletlerimizin ve ürünlerimizin isimlerini söyledik. Evet, yavaş yavaş yüzümü yıkayalım. Şöyle. Ben sıcak suyla duş aldım. Şöyle konuşurken de tıraşımı olmadan önce bir yüzümüzü yıkayalım. Evet, kremimizi tasa döküyorum. Tamam. Şöyle kapatalım. Evet, fırçamızla yavaş yavaş köpürtmeye başlayacağız. Ben fırçanın yeteri kadar su tutmadığını düşünüyorum ilk etapta. Ya bugün biraz Dorco PL602 incelerken biraz da İhsan Amen fırçayı inceleyeceğiz. 375 lira dedik bu fırçaya piyasada ekonomik olarak. Bakalım. Bir anda suyunu salıverdi. Kabarcıklı bir köpük geliyor bize.
375 liralık bir fırça olarak bunu almaya değer mi? Yoksa 500 lira bandında Razora fırçalar var. Club Razorus'un sitesinde. Onlar da yurt dışı üretimi. Ama Club Razorus Türk bir firma. Bütün fırçalarını kullandım ben bugüne kadar, bir fırça hariç. Gayet güzel, keyifli fırçalardı. Yani bu tıraşın sonunda bu fırça alınabilir mi? Yoksa üzerine 120 lira daha verip diğer fırçalara mı geçmeliyiz? Onu hep beraber karar veririz. Ben genelde derbi köpüklerle, derbi kremlerle daha doğrusu elde ettiğim köpükleri seviyorum. Kabarcıksız, güzel, yastıklaması iyi, kayganlığı orta seviyede. Güzel köpükler veriyor. Bu fırça üzerinde birazcık kabarcık oldu. Halbuki suyunu silkitmiştik. Bakalım biraz oynarken o kabarcıkları giderebilecek miyiz? Sapı tutuşu güzel fırçanın aslında. Ama bu tarz sapları seviyorum. Genelde de zaten ben yumuşak fırçaları severim. Çok omurgalı fırçalar bana gelmez. Ama bu fırçanın sanki biraz suyu dengesiz tuttuğunu, hemen bocaladığını düşünüyorum ben. Daha önce de bir kere Arko ile köpürtmüştüm. Arko'da bu kadar sıkıntı olmuyor. Yani mesela Derby'de de muhtemelen sıkıntı olmayacaktır. Ama bazı sabunlarda sıkıntı olur. Yani fırçanın suyu bir anda kremin veya sabunun üzerine bırakması sizin işinizi zorlaştırabilir. Yani şöyle söyleyeyim, ben bir önceki Derby tıraşımda Yakitukusa ile oldum. Onda köpüğü daha hızlı yapmıştım. Bu net bir şekilde ortada ama bununla da güzel bir köpük elde ettik şu an. Evet, şunu kenara bırakalım. Evet, ben bu tıraşımda niye Gillette Silver Blue kullandım? Gillette Silver Blue ortalamanın üzerinde bir keskinliğe sahip. Güzel de bir konforu var. Bu videoyu çekmeden önce ben yemeğimi yedim. Şöyle bilgisayarın başına geçtim. Şöyle bir kere daha yüzümü yıkayayım ben. Duş aldık ama yıkayalım bir. Yüzümüz ıslak olsun köpüğü uygularken. Evet, ne diyordum? Yemeğimi yedim. Bugün bütün gün kafamda bu Dorco PL 602'nin videosunu çekmek vardı sabahtan beri. Hatta bu videonun yorumlarında belki görürsünüz. Onlar vardır, benim iş arkadaşım Hüseyin. Ona da söylemiştim bugün. Çekeceğim diye. Eve geldim, yemeğimi yedim. İşte dedim ki bir kahvemi içeyim, bir dinleneyim, sonra duş alırım. Ondan sonra da videomu çekerim. Tıkladım, bir baktım Mehmet Bey var. Tıraş kolik. Kendisi biliyorsunuz güzel videolar çekiyor. İki önceki videomda onu anlatmıştım size. Onun da orada kanalının etiketi mevcut. Gidip bakabilirsiniz. Game Changer videomuzda olması lazım diye düşünüyorum. O bu şeyi çekmiş, Dorko'yu benden önce. Güzel de bir video olmuş. Güzel de bir tıraş olmuş. Ben izlerken keyif aldım açıkçası. Şu köpüğe bakarsanız arkadaşlar, bu fırçayla biraz geç de olsa, yani şöyle yaklaşık bir 30 saniye geç sayılmaz. Kaymak gibi bir köpük elde ettik. 375 liralık fırça. İlk anda duruşu pek elimize sinmeyen ama güzel, hissiyatı güzel. Bir fırça. 45 liralık kremle, evet, krem şanti gibi bir köpük elde ediyoruz.
Mehmet Bey'den bahsediyorum. Videoyu çekmiş. Ben de videoyu izleme fırsatı buldum. Benim kendi videom için bir ön hazırlık oldu diyebilirim. Açıkçası iyi oldu. Güzel oldu. Keyifli bir videoydu. Buradan da kendisine teşekkür ederim. Kendisinden gördüm ben aletin mild bir alet olduğunu. O yüzden Gillette Silver Blue seçmeyi tercih ettim kendimce. Evet, başlayalım bakalım Dorko'yla tıraşımıza. Evet arkadaşlar, 20 gramlık ağırlığı var. Ve alet gerçekten mild. Bu aletle yüzünüze güç uygulamalısınız biraz. İçinde keskin bir jilet olmasına rağmen tabi bu metal bir alet gibi hiç güç uygulamadan çektiğim için ufak tefek bırakmalar yapıyor. Wilkinson Sword'un kendi bir kesim açısı vardı. Bu aletin kesim açısını ben biraz 34C'ye benzettim. Evet, hafif de olunca aletle bırakmalar yaşayabiliyoruz. Dediğim gibi yani kesim açısı benziyor aletin 34C'ye. 34C neden HD dediklerini, neden ağır bir sap yaptıklarını anlıyoruz açıkçası. Çünkü bu aletin biraz ağırlığa ihtiyacı var. Gayet de konforlu bir tıraşı var. Tabi bu alette edindiğiniz alışkanlıkları başlangıç seviyesinde ileride bırakmak zorundasınız. Bunu da bastırmanız gerekiyor arkadaşlar alet yüzünüze. Şu boyun altına bakarsak, yeterli baskıyı uygularsak güzel bir çekiş sağlıyor bize. Ama uygulamazsak Silver Blue ile bile bırakıyor. Yani hafif 34C'nin bize ne vereceğini bence bu alet gayet net bir şekilde gösteriyor. Ama dediğim gibi yani bu aleti uzun süre kullandığınız güzel güzel tıraşlar oluyorsunuz. Üzerine gittiniz rock kaldınız. Üzerine gittiniz R89 aldınız. Yüzünüzde bastırdınız. Yani kızarıklıklar, tahrişler olursa o aletleri beğenmezsiniz. Ben size diyeyim. Yani ama zaten geleneksel tıraşla ilgili kaynakları okuduğunuz zaman her yerde yazan bir şey vardır. Aleti bastırmayın. Bu alet için geçerli değil. Diğerleri için geçerli. Bunu bir yerde tutun. Bu bilgiyi. Sonra bu aleti alıp başlayın derim. Şimdi aletin şöyle. Mesela daha önce Wilkinson'la da tıraş olduk bu kanalda. Videosu mevcut. Açıp bakabilirsiniz. O videoda biz dedik ki aletin o üst kapağı eklediğimiz kısımda sağ ve sol taraflarında plastik hissiyatını, böyle yüzünüzde kalitesiz bir plastik hissiyatını hissediyordunuz. Bu alette hissetmiyorsunuz böyle plastik hissiyatı. Bu aletin dezavantajı çok hafif olması
Onun haricinde bir durum söz konusu değil. İlk perde özelinde. Şimdi ben diğer aletle Wilkinson'da 2 kere tıraş oldum. Başka da olmadım. Bana derseniz ben birini seçeceğim. 200 TL'lik o aletlerden birini alacağım. Ben bu Dorco'ya giderim. Dorco'nun tıraşını ben daha çok beğendim. Yani ilk perde üzerinde de elim alışkın değil. Bırakmalar çok da problem değil, biliyorsunuz zaten. 2-3 perde tıraş oluyoruz. O yüzden yani yakın bir tıraş sağlayacaktır bize 3. perdenin falan sonunda diye düşünüyorum. Mehmet Bey'e buradan tekrar teşekkür ederim. Yani onun sayesinde bu aletin mal bir alet olduğunu öğrenmiş olduk. Videomuzun öncesinde yani keskinliği düşük bir jiletle bu aleti kullanmak istemem ben açıkçası. Gerçekten biraz değişik bir alet yani. Yüzünüze baskı uyguluyorsunuz ve tahriş elde etmiyorsunuz. Ben yıllar sonra böyle bir şey kullanmak benim için değişik bir tecrübe oldu diyebilirim. Yani alet tamamen tahrişe kapalı bir alet gibi bir şey. Ama tabii ki sonuçta içinde kesici bir jilet var. Dikkatli olmak her zaman önemli. Ama yani geleneksel tıraşa başlayacak genç kardeşlerimize, öğrenci kardeşlerimize ben bu tıraş aletini öneririm. Ama ne zaman metal daha bilinlik tarzda bir alete geçecekleri zaman da unutmasınlar. O aleti asla bastırmayacaklar. Bunu bastırabilirler. Şimdi bazen bu tarz sorular geldiği için cevaplıyorum. Ne kadar bastıracağız? Onu siz belirleyeceksiniz arkadaşlar. Yüzünüze ne kadar bastıracağınızı. Yani tahriş etmeyecek kadar, sakalları kesecek kadar. İlk perdede bırakma yapabilir. İkinci perdede şu an itibariyle hiçbir bırakma kalmadı ki 3'e de gideceğiz. Evet, Dorco PD 602 üçüncü perde. Tabi ağır olması gerekiyor burada aletin. Tersten çekerken hiçbir zaman bastıramazsınız. Hızlı çekişler yapamazsınız. Açıyı biraz daha daraltmamız gerekiyor. Tarihsiz bir tıraş için. Ama bize fena çekişler sağlamadı. Şu an için iyiyiz gibi duruyor.
Aletin tutuşu gayet iyi. Yani diğer Wilkinson'da aletin içine koydukları ağırlık. Evet, bu alete göre bize belirli bir avantaj sağlayabilir ama o salladığımızda çıkan ses bana çok hoş gelmiyor, bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Alet köpükleri alt tarafında topluyor. Her zaman. Sapa doğru akıtmıyor. Ha, benim için önemli. Geri kalan tıraş severlerimiz, arkadaşlarımız için önemli olmayabilir. Bu aleti sürekli rotasyona alır mıyım? Böyle bir soru, almam. Neden almam? Çünkü sürekli bastırmak gerekiyor. Benim el melekim bozabilir yani. Benim bir alışkanlığım var. Bu aletle haftada 2 kere tıraş olursam ben o alışkanlığı kaybedebilirim diye düşünüyorum. O yüzden almam rotasyona. Arada olurum ama. Böyle bir plastik bir aletim vardı. Evet, yüzümü böyle soğuk suyla yıkadım iyice ben. Geçen tıraşımızda kanalımızda bir arkadaşımız yazmış. Tıraştan sonra yüzü çok kızardı diye tahriş olduğunu düşünmüş. Haklıdır öyle düşünmekte. Neden? Çünkü benim yanaklar gerçekten kırmızı. Yani benim yanaklarımın olan rengi bu. Tahriş olmuş gibi duruyor olabilir. Ama tahriş olmadı R41 tıraşında. Sadece şurada bir tane kanal vardı, hatırlıyorsunuzdur. Onun harici gayet iyiydik. Evet, tıraşımız gayet yakın. 3 perdenin sonunda. PL 602. Güzel iş çıkartıyor. Yani ben Wilkinson yanı tercih ederim. Ha, istiyorsanız da yorumlara bırakırsanız bu aletle Wilkinson'ı bir de VS videosu çekeriz. İki tarafta farklı. Yani isterseniz deneriz diye düşünüyorum. Bakarız. Bugünkü videomuz da böyleydi. Evet, ekonomik ama güzel kaliteli ürünler diyebileceğimiz ekipmanlarımız vardı bugün. Onlarla güzel bir tıraş olduk. Bence keyifli oldu gayet. Yeni bir ürün öğrenmiş olduk. Evet, şurada tam şu noktada bu sefer tahriş var. Buradaki doğal değil. Çünkü bilmediğimiz bir bastırma şekli tıraş oldu. Evet, ben beğendim tıraşımızı. Güzeldi. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Dorco PL 600. 2 de böyle bir alet. Fırça 375 TL vereceğim. Üstünü vermeyeceğim. Alınır, kullanılır. Kullanılmaz bir fırça değil aslında. Ben beğendim kendisini. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bu fırçayı biz bir de bir sene sonra değerlendirmemiz lazım. Eğer kaliteli bir fırçaysa bir sene sonra elimizde kalıyorsa okeydir. Uzun kullanımı yapmış arkadaşlarımız varsa aramızda aşağıya yazsınlar. Ekonomik bir tıraşın bugün bize güzel bir tecrübe yaşatacağını görmüş olduk. Buradan tekrar Ekonomik Tıraş kanalından Çağatay'a selamlar söylüyorum. O kanala da gidip hep beraber kısa süre içerisinde 2000 yaparsak ben mutlu olmuş olurum. Şu Çağatay sevdiğim, bu tıraş videolarını güzel çeken arkadaşlardan. Bu işi yapan çok sevdiğim abilerimiz de var. Hepsine de buradan selam olsun. Zaten konu geldikçe hepsini teker teker anıyoruz. Bugünkü tıraşımız da böyleydi. Ben aletlerimi temizlemeye geçeceğim. Sonrasında balzamını sürüp banyodan çıkacağım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.